Yunan mitolojisi. Titanlar Savaşı. Yunan mitolojisinde zamanın veya zamanın akışının koruyucusu olarak kabul edilen Kronos, annesi Gaia'nın yardımıyla ilk kuşaktan olan babası Uranüs'ü devirerek onun tahtına geçmiş ve Titanların hükümdarı olmuştu. Kardeşi Rhea ile evli olan Kronos'un bu evlilikten 3'ü kız ve 3'ü erkek olmak üzere toplam 6 çocuğu olmuştu. Kronos'un çocukları Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon ve Zeus'tur. Kronos'un anne ve babası, Kronos'a çocuklardan birinin onu tahttan indireceği kehanetinde bulunmuştur. Bu yüzden Kronos, Zeus'un bütün kardeşlerini doğar doğmaz yutmuştur. Rhea, babası tarafından yutulmaması için Zeus'u gözlerden ırak, daha önce kimsenin ayak basmadığı Girit adasındaki İda Dağı'nda doğurmuştur. Rhea, çocuklarına baksın diye Zeus'u su perilerine emanet etti ve kendisi Kronos'un yanına döndü. Fakat Kronos, Zeus'un ağlama seslerini duyuyordu. Kronos, bu ağlama seslerini hiddetli bir şekilde Rhea'ya sormuştu. Rhea da yeni bebekleri olduğunu söylemişti ve Girit adasından dönerken yanına aldığı ve bebek gibi sardığı pürüzsüz taşı, kocasına yeni doğan çocuğu Zeus'un yerine verdi. Kronos, bu durumu anlamadı ve oğlu Zeus yerine taşı yutmuştur. Zeus, çocukluğunu Girit adasında, perilerin yanında annesinin gönderdiği Ambrosya ve nektarı yiyip içerek geçirmiştir. Ambrosya, Yunan mitolojisinde ölümsüzlük ve tanrısal güçlerle ilişkilendirilen efsanevi bir besindir. Balımsı bir tadı olan Ambrosya'dan yiyen Zeus, artık ölümsüzlük kazanmıştı. Ormanların sık dalları arasında büyüyen Zeus, Amalthea'nın sütünü emdi. Amalthea, mitlere göre Zeus'u emziren keçidir. Bir bakıma Zeus'un üvey annesidir. Kuretoslar da Zeus'un seslerini, bağırmalarını babası duymasın diye onun başı üzerinde kalkanlarını çarparak gürültü yaparlardı. Kuretos da Girit adasında yaşayan ve Rhea'ya çok saygı duyan 9 dansçıydı. Bu yüzden Zeus'un yetişmesine yardım etmişlerdi. Zeus, genç yaşa gelince babasını devirip iktidarını ele geçirmek istedi. Bunu tek başına yapamayacağını bildiğinden babasının karnındaki kardeşlerine ihtiyaç duydu. Zeus, kendisine yardım etmesi için amcasının kızı Metis'in yanına gitmiştir. Yunan mitolojisinde Okyanos ile Tethys'in kızı olan Metis, ilahi bilginin ve kutsal aklın, yani hikmetin tasviri, vücut bulmuş halidir. Zeus'un bilge kuzeni Metis, Zeus'a bir iksir vermiştir. Bu iksir, kusturucuydu. İksiri alan Zeus, hemen yola koyulmuştur. Kendisini hiç tanımayan babasının yanına bir yabancı gibi giden Zeus, Kronos'u kandırarak, iksiri içki olarak ona sunmuştur. İksiri içen Kronos'un midesi bulanır ve önce yuttuğu taşı, sonra ise Zeus'un bütün kardeşlerini dışarıya fırlatmıştır. Böylece başkaldırış başlamış, Titanlar ile Tanrılar arasında 11 yıl sürecek Titanlar Savaşı alevlenmişti. Titan-Mahen Savaşı olarak da bilinen savaş, Yunan mitolojisinde ilahi soylar olarak görülen Tanrılar ve Titanlar arasında geçmiştir. Tanrılar Olimpos Dağı'nda, Titanlar ise Otharis Dağı'nda yaşarlardı. 11 yılın sonunda savaş ortada geçmiş, bir kazanan olmamıştı. Artık yorulan tanrılar içerisinde Zeus'un aklına parlak bir fikir gelmişti. Bir zamanlar Titanlar tarafından isyan etmesinler diye yer altına hapsedilen Hekatonkrej ve Kiklopları bağlı oldukları yerden kurtarıp savaşta yanına çekmek istemişti. 50 başlı ve 100 kollu dev yaratık olan Hekatonkrejler 3 kardeşlerdir. Kotos, Brarius ve Gaies, yani öfke, güç ve dehşet. Kikloplar ise Yunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek göz bulunan devlerdir. Bunlar da 3 kardeşlerdi.
Brontes, Steropes ve Aries, yani gök gürültüsü, parıltı ve şimşek. Bu dev canavarlar, babaları Uranüs tarafından hapsedilmişti. Kronos ise, Uranüs'ü devirdikten sonra, bu dev yaratıklardan korktuğu için, onları hapsedildiği yerden kurtarmamıştı. Bu yüzden Kronos'a kin duyan devler, Zeus tarafından zincirlerinden kurtulur kurtulmaz, Zeus'un yanında yer almışlardır. Böylece savaşta Yunan tanrıları lehine dönmüştür. Hekatonkeirler kocaman taşları fırlatırken, Kikloplar Zeus'a şimşek, Poseidon'a 3 çatallı mızrak ve Hades'e miğfer vermişlerdir. Kronos, Zeus tarafından cezalandırıldı ve Tartarus'a gönderildi. Artık Titanlar yer altına hapsedilmişti. Böylece Olimposluların saltanatı başlamış oldu. İktidarı ele geçiren Zeus, erkek kardeşleri Poseidon ve Hades ile dünyayı bölüşmüşlerdi. Kura sonucu Hades'e yeraltı, Poseidon'a denizler ve Zeus'a gökyüzü düşmüştü. Ayrıca savaştan sonra Zeus, verdiği iksirle savaşı kazanmasında büyük yardımcı olan Metis'e teşekkür için gitmişti. Gittiği gün Metis'le ilişki içine girmiştir. Bu ilişkiden birkaç ay sonra dedesi Uranüs'ü rüyasında görmüş ve ona ileride doğacak bir erkek çocuğu onu tahtından edeceğini söylemişti. Bunun üzerine Metis'i sürekli kontrol edemeyeceğini bildiğinden onu yutmuştu. Bir süre sonra inanılmaz bir baş ağrısı çeken Zeus'un kafası şişmeye başlamıştı. İşte o şişen kafa içerisinden Athena doğmuştur. Doğan çocuk kız olduğundan şimdilik Zeus için bir tehlike arz etmiyordu.